Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Büyük bir hızla kış hazırlıklarına devam ediyoruz. Bugün sizler için 2 yıl boyunca asla bozulmayan, erime yapmayan salatalık turşusu tarifim var. Bu ölçülerle yapmış olduğum turşu tam ölçülü ve tam kıvamında. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz turşunun tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifimde 3 kilo salatalık kullandım. Salatalıkları güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Ben bu badem salatalıkları gördüğüm her yerde hemen alıyorum. Turşuyu yapıyoruz, bir hafta içerisinde hemen oluyor, tüketmeye başlıyoruz. Yıkayıp süzdürmüş olduğum salatalıkların uç kısmını ve sap kısmını almıyorum. Sadece birkaç tane delik açıyorum. Buradan turşunun suyu geçecek, salatalık turşumuz daha lezzetli ve daha güzel olacak. 3 kilo salatalığı güzelce hazırladım. Sizler isterseniz bu oranı artırabilirsiniz. Turşu için 2 baş sarımsak kullandım. Benim kullandığım sarımsaklar çok iri olduğu için 2'ye 3'e bölüyorum. Böylelikle turşunun içine sarımsakların aroması daha güzel geçiyor. Bu sarımsaklar sizin için çok gibi gözükebilir fakat tam ölçülü, tam kıvamında. Küçük küçük doğramış olduğum sarımsakları kenara alıyorum. Tarifimde 10 adet cin biberi kullandım. Biberlerin uç kısmındaki fazlalıkları alıyorum. Daha sonra biberlerin üzerine bıçak yardımıyla çizik atıyorum. Böylelikle biberin acısı turşuya geçecek, turşunun suyu da biberin içerisine geçmiş olacak. Her ikisi de daha lezzetli ve daha güzel olacak. Bu ölçülerle bir adet 5 litrelik bidon doldurdum. Turşu bidonunu güzelce yıkadım ve kuruladım. Taban kısmına 5 tane cin biberinden koyuyorum. Daha sonra biraz sarımsaktan ekliyorum. Salatalıkları turşunun taban kısmından başlayarak sıkıca yerleştiriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Salatalıkları turşu bidonunun içerisine koyarken sıkıştırarak koymaya özen gösterin. Böylelikle daha fazla salatalık almış olacak. Biraz koyduktan sonra tekrar sarımsaklardan ekleme yapıyorum. 2 adet de orta kısmına cin biberinden koyuyorum. Daha sonra tekrar salatalıkları sırasıyla diziyorum. Kullanmış olduğum bu ölçülerle 5 litrelik bir tane bidon doldurmuş oluyoruz. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sıkıştırarak salatalıkları diziyorum. Arada bir de sarımsaklardan serpiştiriyorum. Salatalıkların hepsini bidonun üst kısmına sıkıştırarak güzelce yerleştirdim. Kalan cin biberleri üst kısmına koyuyorum. Kalan bütün sarımsakları da üst kısmına yerleştiriyorum. Bu tarif için 4 su bardağı üzüm sirkesi kullandım. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Kullandığım suyu kaynattım ve soğuttum. İsterseniz hazır su ya da arıtıcı suyu da kullanabilirsiniz.
Kesinlikle çeşme suyu kullanmayın. Çeşme suyunun içerisinde kireç olduğu için turşularınızda erime yapabilir. Bidonun ince kısmına kadar kaynamış soğumuş suyu dolduruyorum. Daha sonra derince bir kase alarak içerisine koymuş olduğum malzemeleri elimle tutuyorum. Suyu ve sirkeyi tamamen kasenin içerisine boşaltıyorum. Diğer malzemelerini burada ayarlayacağız. 5 yemek kaşığı kaya tuzunu ekliyorum. Bidonumuz 5 litre. 1 litrelik kavanoza koyduğunuz zaman 1 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Bir yemek kaşığı limon tuzunu ekliyorum. İsterseniz 1 adet limonun suyunu sıkıp kabuklarıyla birlikte koyabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı toz şekerini ekleyerek bütün malzemeler güzelce eriyinceye kadar karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Turşumuzun suyunu güzelce karıştırdık ve bütün aromalar birbirine geçti. Bu suyu turşu bidonunun içerisine boşaltıyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Böyle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi ölçüsü de tam oluyor. Ağız kısmına biraz da maydanoz koyuyorum. Daha sonra kapağını sıkıca kapatıyorum. Kapak içeriye doğru çökük olduğu için turşu suyu da tamamen salatalıkların üzerinde kalmış oluyor. Turşumuz artık hazır. Hava çok sıcak olduğu için 1 hafta içerisinde oluyor, ağız tadıyla tüketebilirsiniz. Bu ölçülerle kışın yapmış olduğunuz turşuyu 20 gün sonra tüketebilirsiniz. Tüm malzemeler birbirine daha güzel geçsin diye biraz da bidonu çalkalıyorum. Bu leziz turşuyu yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için abone olmayı sakın unutmayın. Başka güzel tariflerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.